Diyor ki bir arkadaşımız 40 yaşını geçmiş, Meriç'ten geçmiş, evini yurdunu terk etmiş. Yeni bir ülkede hayata tutunmaya çalışıyor. Ekonomik zorlukları var, çoluğu çocuğu var. Yabancı dilini tam anlamıyla oturtamamış. İşte böyle bir insanın 40 yaşından sonra üniversite okumayı düşünmesi yabancı bir dilde doğru mu diyor? Ne dersiniz bu konuda diyor. Bu çaba gereksiz bir çaba mıdır? Yoksa bir imkan mıdır, bir fırsat mıdır? Kanatlarımı söyleyeyim. Ben de 38 yaşından sonra Türkiye'den gelmiş Amerika'ya ve üniversite hayatına başlamış bir insan olarak kendi tecrübelerim de var. Zannediyorum belki nasıl diyebilirim, yani doğru bir insana sordunuz diyebilirim bu soruyu. Çünkü ben yaşadım o günleri. Şöyle, bu bir eğitim sorusu değildir değerli dost. Neden? Çünkü yeniden hayata başlayabilir miyim sorusudur bana göre. 40 yaş az bir yaş değil ama bir nehri aşmışsınız. Zulümler görmüşsünüz. Gece karanlığında kalmışsınız. Arkada bırakmış olduğunuz yarım bir hayat var. Sevdikleriniz var, dostlarınız var, kariyeriniz var. Ama önünüzde de yeni bir dil var. Geçmişinizde de yaşanmış ama yarım kalmış bir hayat var. İşte bu ikilem içerisinde kaldığınız zaman yeni bir kültür, yeni bir sistem, yeni bir hayat, yeni bir şehir, yeni bir medeniyet gerçekten insan ikilem içerisinde kalabiliyor. Şimdi böyle bir zeminde bakın. Acaba yeniden üniversite okusam mı sorusu nedir biliyor musunuz? Kağıt üzerinde elde edeceğiniz bir diplomadan çok daha fazla bu bir kimlik sorusudur. Bir umut sorusudur. Bu bir adanmışlık sorusudur. Bu hepsinden öte ben hala varım ve hala ayaktayım sorusudur. Dolayısıyla ayakta olduğunuzu göstermek için bile bu üniversiteyi madem ki böyle düşünüyorsunuz, madem ki tereddütler yaşıyorsunuz bence okuyabilirsiniz. Hatta okumalısınız. Ama şunu baştan söyleyeyim. 40 yaşından sonra gerçekten yeni bir dilde üniversite okumak oldukça zor. Oldukça zor. Neden? Çünkü çocuklar var. Onların okul telaşı var. Sizin çalışmanız var. Ekonomik zorluklarınız var. Bütün bunlar arasında üniversiteye bir vakit ayırmak, bir enerji harcamak zor. Bunu kabulleniyorum. Zor ama imkansız değil. Zamana yayarsınız. Zaten statü probleminiz yok ise şayet. Yani okula devam mecburiyetiniz, vizeniz dolayısıyla yok ise bunu zamana yayarsınız. 3 kredi alırsınız, 5 kredi alırsınız. İlla 3 yılda bitirmek zorunda değilsiniz. 5 yılda bitirirsiniz, 10 yılda bitirirsiniz. Ama bir şekilde hayata asılabilirsiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim hizmetin merkezinde aslında ne vardır biliyor musunuz? Öğrenme aşkı vardır, öğretme aşkı vardır. Düşünün, Anadolu'nun en ücra köşelerinden çıkıp dünyanın dört bir yanına dağılan insanları düşünün. Ben bunlardan biriyim. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi gibi küçücük bir şehirden o zamanlar 10 bin nüfusu vesaire vardı. Sonra işte elde etmiş olduğumuz hizmet şuuruyla, o öğrenme ve öğretme aşkıyla öncesi İstanbul'da, Ankara'ydı, İzmir'di derken kendimizi dünyanın başka yerlerinde bulduk. Başkaları için de hakeza. Geçenlerde bir arkadaşla konuşuyorum. Maraş'ın Afşin kasabasındanmış. Oraya üniversite hazırlık kursu açılmış. Önce kardeşi gitmiş, ablaları gitmiş. Arkasından 3 kardeşi gitmiş. Ve şu anda her biri de dünyanın değişik yerlerinde eğitim hizmetlerinde çalışıyor. Gerçekten de bu hareketin merkezinde bir öğrenme aşkı var, bir de öğretme aşkı var. Bunu bir zamanlar yapan insanlar şu anda neden yapmasın? Neden kendisi için yapmasın? Şimdi bir başka şey söyleyeceğim burada. Üniversite okumak her zaman için insanlara bir kariyer kapısı açmayabilir. Açamayabilir. Yani üniversiteden mezun oldunuz ama kariyerinizi o noktada ilerletememiş olabilirsiniz. Daha dün bir inşaat planıyla alakalı bir toplantıdaydım. Bizim orada o işleri yöneten arkadaşımız aslında doktor ama o noktada şu anda kariyerini devam ettiriyor. Alan değiştirmiş. Gayet doğal şeyler bunlar. Çok basit ama çok doğal şeyler bunlar. Dolayısıyla şimdi realist bir göze baktığınız zaman sizin burada üniversite okumanız sadece diploma alma değil ama aynı zamanda zihninizi tazeler. Özgüveninizi artırır. Ne bileyim çoluğunuza, çocuğunuza örnek olursunuz. Dilinizi geliştirir.
topluluğa örnek olursunuz. Yani bu halinizle bile yapmış olduğunuz, vermiş olduğunuz mesaj o kadar önemlidir ki. Aslında kendinize bir mesaj veriyorsunuz. Ben hayata yeniden başlayabilirim demiş oluyorsunuz üniversite okumakla. Ve bu hayatın başka alanlarına da ya da hayatın başka yerlerindeki başka insanlara da örneklik teşkil ederek yansımasına vesile olur diye düşünüyorum. Bir başka şey söyleyeceğim. Tabii üniversite okumak herkes için geçerli bir şey olmayabilir. 40 yaşını aşmış, Meriç'i geçmiş, adaları geçmiş, Irak'tan gelmiş, Gürcistan'dan gelmiş, dünyanın değişik yerlerinde şu anda. Evet, herkes üniversite okuyacak diye bir şey yok. Kimisi elinde var ola gelen iş fırsatını büyütmeye çabalar. Kimisi ticarette alır başını gider. Kimisi gönüllü sosyal faaliyetlerde çalışır. Kimisi. Dolayısıyla herkes kendisine bakmalı ve nerelerde iş yapabileceğini düşünüyor ise şayet bunu gerçekleştirmeli. Keşke okuyabilseydim, keşke yapabilseydim, keşke dememek için şartlara teslim olmamalı. Yani kafasında, idealinde, gönlünde, kalbinde ben bunu yaparım demiş olduğu şeyi yapmak için gayret göstermeli. Ama şunu unutmamalı. Bu bir hız yarışı değil bu. Sadece bir yolculuk meselesi. Biz yoldayız. Bir başka nokta, bir de ön kabullerimiz var bizim. Hani bu soruda o da var. Yani 40 yaşından sonra. Ya dünyaya bakıyorsunuz 40 yaş aslında şu an itibariyle dünyanın birçok yerinde ikinci bir kariyerin başlamış olduğu yaş, biliyor musunuz? Hani çok eski dönemlerde insan ömrünün 35 ile 40, yani insan 35 veya da 40 yaşında ölüyordu. Şu anda 70-80 olan yaşama, ömür o zamanlar 35-40'tı ama şu anda öyle değil ki. Şimdi 70'e çıktı, 80'e çıktı. Dolayısıyla 40 yaş aslında tam da hayatın belki orta yerini teşkil ediyor ve ikinci kariyere başlama zamanını oluşturuyor. Bir sürü istatistik çalışmalar var. İnsanlar birçokları bu akademik anlamdaki çalışmalara zihinsel faaliyetlerini devam ettirmek için 45 yaşından sonra başlamış. 45 ila 65 yaş arası o zihni yeniden canlı tutmak için ikinci bir üniversite okuyorlar insanlar. Yani bunu niye yapmayız ki? Geç kalmış sayılmazsınız. Geç kalmış sayılmazsınız. Bir başka şey söyleyeceğim. Yani bu soruyu soran kişi için o insanı eğer okuyorsa, o 40 yaşındaki baba veyahut da anne okuyor ise şayet sadece kendisi için okumuyor. Çocuğuna model oluyor, eşine model oluyor, topluluğa umut oluyor. Hayal kurabilen, geleceğiyle alakalı hayal kurabilen insanlara şunu hatırlatıyor. Nehrin ötesinde de hayat var, hem de dolu dolu. Hasılı şöyle diyeyim, okuyup diploma almak bir hedef olabilir. Buna katılıyorum. Ama asıl mesele o yolda insanın kendisini, kimliğini, şahsiyetini, değerlerini yeniden inşa edebilmesidir. İsterseniz tekrar edeyim. Okuyup diploma almak elbette böyle de bir hedef olabilir ama asıl önemli olan insanın kendisini yeniden inşa edebilmesidir. Çünkü hicret dediğimiz olgu sadece bir yerden bir başka yere, bir şehirden bir başka şehre göç etmek değildir. Aslında asıl hicret insanın kendini dönüştürmesidir. Aslında asıl hicret insanın kendini yenilemesidir. Kolay gelsin değerli dostum. Kolay gelsin.